Neden beni durdurdun? Çünkü ahmaklığının bedelini kardeşimin ödemesini istemedim. Beyaz bir adamı öldürmem neden bu kadar önemli? Çünkü beyaz adamın kafa derisi görüldüğünde Benax'ın suçlanacağını biliyorum. Fakat onu öldürmeliyiz ve kafa derisini almalıyız. Hayır, olmaz. Çok fazlalar ve çok akıllılar. Onlardan asla kurtulamayız. Ben de onları en az senin kadar sevmiyorum. Ama onlarla yaşamayı öğrenmek zorundayız. Aynı bir kadın gibi konuşuyorsun. Pekala kardeşim. Kabilenin şefi benim. Sen beyaz adamla kendine göre, ben de kendime göre başa çıkacağım. Sana kardeşim demekten utanıyorum. Onu buraya getirmene çok sevindim. Sabah komşuyu sevmekle ilgili anlattıklarımı dinlemişsin. Yapmalıydım. Bulduğumda hala yaşıyordu. Beyaz bir adam diye güneş altında ölüme terk edemezdim. Hayatta olmasına çok sevindim. Aynı şekilde hissettiğimi söyleyemem. Demek kabilenle yaşamak yerine böyle sığıntı gibi olmak hoşuna gidiyor. Burada ne arıyorsun Lanos? O kadını karın olarak asla almamalıydın. Böyle yaşayamazsın. Sizin yeriniz halkınızın yanı. Halkım bana sırtını döndü. Şimdi benim evim burası. Bu akşam öldürdüğün beyaz adamı aldın mı? Hayır. Onu almadım. Neden? Kafa derisini alıp babama vermek için geri döndüm. Bu babamı gururlandıracaktı. Sen her beyaz adamın kafa derisi için aynı şeyi söylüyorsun. O herhangi bir adam değil. O bir zamanlar halkımıza ait olan toprakların sahibi olan adam. Demek istediğin, kafa derisini istediğin benim kurtardığım adam. Pandroza arazisinin sahibi mi? Demek istediğim tam olarak bu. Beyaz adamı olduğu yerde bıraktım. Böyle kadınları tanırım. Eğer beyaz adam yaşıyorsa onu almanı sağlamıştır. Onu buraya bile getirmiş olabilirsin. Emin olmak için içeri bakacağım. Burası benim evim. Ve sana içeride beyaz adam yok dedim. Bakmayacaksın. Böyle bir sebepten evimize kadar geldiğin için üzgünüm. Ama burada beyaz adam yok. Sana kardeşime inandığımdan çok daha az inanıyorum. Gitsen iyi olur. Hemen Lanos. Hala kanaması var. Ben taze su getirirken sen de bandajını değiştir. Hayır. Ona şu anda dokunamam. Şunu yapmayı kes. Yeterince yaptın zaten. Cennetteki babamız. Sana sesleniyorum. Bu kadar yeter. Sana yalvarıyor ve sana sığınıyorum. Bu kuluna yardım et. Babam hiç bu saate kadar dışarıda kalmazdı. Babam için endişelenme. Başının çaresine bakar. Kasabada takılmış olabilir. Evet, ama yine de bu kadar geçe kalmazdı. Evet, ama hayvanlar arasında açlık var. Dağlarda eskisi gibi hayvan yok. Bu da avlananlar için büyük tehlike. Babam konuştuğunuz hiçbir yere tek başına gitmez. Evet Adam, ama beni endişelendiren arazinin Kızılderili bölgesine çok yakın olması. Battaniyeleri de almış. Belki açık havada uyuyacaktır ha? Merhaba Ike. Selam çocuklar, babanız nerede? Bu akşam biraz geç kaldı. Babamdan ne istiyorsun? Ben ona bir hediye getirdim ve bazı konular hakkında konuşmam gerekiyordu. Nerede o? Birbirinizi kaybetmiş olmalısınız. Arazinin aşağı bölgesindeki tuzakları kontrol etmeye gitti. Neredeyse gelir. Merak etmeyin. Lanet olsun. Beni kandırıp oraya gideceğini tahmin etmeliydim. Ne getirdin? Beklerken size gösterebilirim.
Bunu nereden buldun? Dün tuzaklar için kazarken buldum. Eski çağlardan kalma bir iskelet. Nereden baksan 2000 yıllık olmalı. Bir süredir vadide böyle şeyler ortaya çıktı. Herhalde asıl soru bu arazide eskiden kimin yaşadığıydı. Şimdi olmaz. Zamanı değil. Bunu neden getirdin? Evin içinde insan iskeletinden hoşlanacağını sanmıyorum. İnsan iskeletinden bahseden oldu mu? Bu eski çağ iskeleti. Ike, senin yerinde olsam babamın yanında bu kelimeleri kullanmam. Biliyorsun, bu konudan hiç hoşlanmıyor. O da benim bu konuda ne düşündüğümü biliyor. Toprağın altında gömülü eski çağ iskeletleriyle bir arada kalabilirim. Ama iş insan iskeletlerine gelirse iş değişir. Senin arazin mi? Evet, benim arazim. Baban bana ev yapmam için verdi. Bak Ike, Kızılderililerin senin arazinde yaşadıklarını hiç sanmıyorum. Çok yakındalar. Her halükarda babanız bununla ilgili bir şeyler yapmalı. Mesajını ona iletiriz Ike. Hayır Gaz, kendim iletirim. O gelene kadar sizinle oturup sessiz kalacağım. Pekala otur ama daha fazla Kızılderililer hakkında konuşmak yok. Kendini suçla. Aslında yol uzun Ike. Babamın işi bütün gece sürebilir. İstersen misafir evinde kalabilirsin. Ve bunu da ne yapacağını biliyorum. Ateşi çok yüksek. Neden beni öldürmek istedin? Seni öldürmek isteyen benim kocam değildi. Kayalıklarda yaralı olarak buldu seni. Beni öldürmeye çalışan bir Kızılderiliydi. Bunu hatırlıyorum. Bir abenikti. Ben Abenik'im. Fakat seni öldürmeye çalışmadım. Muhtemelen yapmadım. Metsu, Ben sizi suçlamak istemedim. Benimle ilgilendiğinizi çok iyi biliyorum. Yardımınız için de minnettarım. düştüğün yerde bırakmış olsaydı ölürdün. Burası neresi? Biz neredeyiz? Burası senin arazinde. Benim arazimde hiç yerleşim yok. Arazimde bir Kızılderili köyü mü var? Bu bir köy değil. Etto'ya ve ben yalnız yaşıyoruz. Neden köyünüzde değilsiniz? Ben Vanok'um. O bir Şaşoni. Biz kimse kabul etmediği halde evlendik. İncil'i nereden buldunuz? Ben 3 yıl bir kadınla yaşadım. Beyaz adam batıya yeni geliyordu. Sonra Metsu ile tanıştım. Ve ne kadar taşınmamız gerekirse gereksin bir arada kalacağız. Taşınmanızla ilgili kim ne dedi ki size? Hoş karşılanmadığımız yerde kalmayız. O zaman hoş geldiniz. Hala beyaz adamın arazisinde yerleşimciyiz. Eğer size arazi verirsem yerleşimci olamazsınız hiçbir zaman. Sen bir Vanok'a toprak mı vereceksin? Barışçıysa neden olmasın? Halkımız beyaz adamın arazi kağıdını imzalamadı. Beni atıma bindirin. Evin yolunu bulabilirim. Yolculuk edecek kadar iyi değilsin. Ben doktora gitmeliyim. Onu evine götüreceğiz.
Ya bir şey olursa? Pekala Itto'ya. Ben onu atına bindireceğim. Sen dua et. Baba ne oldu? Onu nerede buldunuz? Acil olarak bir doktora ihtiyacı var. Yarısı ağır. İkiniz de içeri gelin. Neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Babana yaptıklarından sonra o şeytanların evine girmesine izin verme. Muhtemelen onlar öldürmeye çalıştılar. Onu eve getirdiler değil mi? O yüzden kapa çeneni. Nasıl oldu? Onu bulduğumuzda tepenin orada baygındı. Onunla ilgilendik ama ateşi çok yüksekti. Nerede yaşadığını söyleyecek kadar ayıldı. Biz de onu getirdik. Yani babamın Benak bölgesinde olduğunu mu söylüyorsunuz? Hayır. Hayır, o kendi arazisindeydi. Biz onu kendi arazisinde bulduk. Gördün mü? Sana söylemiştim. Bu şeytanların sizin topraklarda dolaştıklarını Orada oldukları söylemiştim. için şanslıyız. Şimdi sus. Yaptıklarınız için teşekkür ederim. Dinlenin ve bir şeyler yiyin. Onlardan kalmalarını isteyemezsin. Gitsek daha iyi olacak. Babanız çok güçlü ve cesur bir adam. Umarız en kısa sürede iyileşir. Hayır lütfen. Kalmanızı istiyorum. Ama ben vahşi kızılderililerin olduğu bir yerde kalamam. O halde neden gitmiyorsun? Pekala. Ama baban iyileştiğinde ona daha büyük bir kemik getireceğim, unutma. Tabii iyileşebilirse. Teşekkür etmenin en kötü yolu bu olsa gerek. Bunun için özür dilerim. Siz rahatınıza bakın lütfen. Ben hemen dönerim. Buraya hiç gelmemeliydik. Bu bir hataydı. Hayır Metsu. Tanrı'nın isteğiydi. O adama yardım etmeseydin ölürdü. O iyi bir adam. Bu toprakta yaşamamıza izin vereceğini söyledi. Hiçbir beyaz adamın sözüne güvenemem. Şimdi uyuyor. Onu ne kadar zaman taşıdınız? Babam oldukça ağırdır. Çok fazla değil beyefendi. Onu atından indirdik çünkü yarası açılacaktı. Biz doktoru beklerken neden biraz uyumuyorsunuz? Eminim gitmeden önce babam sizi görmek isteyecektir. Teşekkür ederiz. Nasılsın baba? Her zamanki gibi değil. Yapabileceğim bu kadar çocuklar. Üçünüzden yataktan çıkmaması için yardımcı olmanızı istiyorum. Merak etme doktor. Söylenenleri yapmasını sağlayacağım. Yatakta kalacak doktor, bu anlaşılıyor. Yolculuk için çok üzgünüm doktor. Şimdi yavaşça gidebiliriz, öyle değil mi? Kesinlikle. Bay Cartwright nasıl yaralandı ve ona neden yardım ettiniz bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var, o da eğer siz ona yardım etmeseydiniz şu anda burada olamazdık. Ben Cartwright gibi bir adamı bir daha bulamayız. Adam, teşekkür ederim. Ben yarın görüşürüz. Ve uyumaya çalış. Bu bir emirdir. Teşekkür ederim. Birazdan görüşürüz. Çocuklar, izin verirseniz biraz görüşmek istiyorum. Elbette. Yatakta kal baba. Hemen döneceğiz. Adlarınızı bile bilmiyorum. Daha önce söyledik ama ateşin vardı. Benim adım Ettoya. Kocamınki ise Metsu. Şimdi hatırladım. Ve size toprak konusunda söylediklerimi de unutmadım. Bunu istemedik. Bunu istemediğinizi biliyorum. Bunu düşündüm. Büyük bir toprak vermek istiyorum size. Çiftlik için yeterli büyüklükte. O kadar büyük toprağı ne yapacağız ki? Bir çiftliğiniz olur. Mısır ve hayvan yetiştirirsiniz. Bu toprakta yaşarsınız. Ben böyle şeylerden anlamam. Kızıl derili adam avlanmak ve balıktan
Beyaz adamsa çiftlikten anlar. Bildiklerimizi bir araya getirirsek ortaya hepimize yetenden fazlası çıkar. Bu asla mümkün değil. Böyle bir şey asla başlayamaz. Bize bir çiftlik öneriyorsun fakat ben böyle şeylerden hiç anlamıyorum. Bu yüzden çiftlik senin olsun. Sana bir soru sorayım. Eğer ben, oğullarım ve vadideki diğer aileler şu anda bilmediklerini sana öğretip neler yapacağını gösterirse kendi çiftliğinde yaşamayı kabul eder misin? Söyler misin? Bu harika olur Metsu. Aynı zamanda da çok zor olur. İşe yaramayabilir. Ben öğrenemeyebilirim. Galiba fazla konuştum. Böyle bir teklifin yapılacağını asla düşünemezdim. Benim bildiğim beyaz adam hep alırdı. Bunu düşünüp size kararımızı bildireceğiz. Fakat ben daha önce beyaz adamın şehrinde yaşadım. Senden daha iyi biliyorum. Muhtemelen beni çok iyi tanımıyorsun. Seni gayet iyi tanıyorum tatlım. Ve bunu birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Neden burada kalamıyoruz? Seninle burada, her yerde sonsuza dek kalırım Metsu. Peki yaz çocuklarımız olduğunda? Peki onları da böyle yalnız mı tutacağız? Bir gün topraklarımıza geri dönebiliriz. Her zaman savaş olacak değil ya. Ve ben şefin oğluyum. İkinci oğlusun. Ve geleceğin şefi Lanos tarafından fazla sevilmiyorsun. Bu doğru. Bu bizim ve gelecekteki çocuklarımız için hiç bilmediğimiz iyi bir hayat için verilmiş bir şans. Daha iyi olacağından emin değilim. Sadece çok farklı olacağını biliyorum. Ve beni korkutan da bu farklılık zaten. Korkmak mı Metsu? Bana korkulacak bir şey yok derdin. Ben o sözleri bir savaşçı ve avcı olarak söyledim. Ve doğru da. Ben böyle şeyleri yapabilmek için büyütüldüm. Ben çiftçi değilim. Aynı zamanda bizim haklarımızla beyaz adamların aynı toprakta barış içinde yaşamaları gerekli Evet söyledin. ama sen bundan çok daha fazlasını istiyorsun. Benden kaplarımı bırakıp çatal bıçak kullanmamı istiyorsun. Et yerine benden ekmek yememi istiyorsun. Deri yerine elbise giymemi, çadır yerine evde yaşamamı, kızıl derili olmayı bırakmamı istiyorsun. Ve bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Anladın mı Etto'ya? Bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Benden bunu yapmamı sakın isteme. Onlara yaşayabilecekleri bir toprak ve bir çiftlik vermek istiyorum. Ve senin yanındaki arazi bu işe en uygun olanı, tamam mı? Eğer onlar toprağa yerleşirse ben çıkarım. Bence bu senin karar vermen gereken bir olay Ayk. Ben senin yerinde olsam bir hareket yapmadan önce iyice düşünürdüm. Bak, senden tek istediğim o ikisine bir şans vermen. Sadece arkadaş olmayı, komşu olmayı denemen. Sana nasıl bir komşu olacağımı söyleyeyim. Onlar yokmuş gibi davranırım. Onlarla konuşmam, cevap vermem, yardım etmem, yardımlarını istemem. Topraklarına adım atmam ve benimkine adım atarlarsa onları öldürürüm. Ayk! Eğer sınırı aşar ve onlara bir şey yaparsan beni karşında bulursun. Onlara bir şey yaparsan karşındayım. Gaz başla.
Bana bir bak Etto'ya. Bir zamanlar savaşçıydım. Ama şimdi hiçbir şeyim. Artık Kızılderili değilim. Ve kesinlikle beyaz da değilim. Boş ver Metsu. Masada ekmek yiyorum. Bir savaşçı için ne hoş. Yaşamak için bunu yapmak zorundasın. Çok ilerledin ve çok şey başardık. Bir grup beyaz insan arkadaşımızsa ne olur? Ve düşmanlarımız. En yakın komşumuz Ike Dagger bizim düşmanımız. O zor bir adam. Ama önünde sonunda Bay Dagger'ın da yola geleceğine inanıyorum. Bu eve kardeşim olarak doğduğun ve sana borçlu olduğum için barış içinde geldim. Şefin tüyü. Neden onu taktın? Babam 2 gün önce küçük kardeşime mısır yetiştirmesine yardım eden beyaz insanlar tarafından öldürüldü. Üzgünüm. Onu severdim. Ama seni de seviyorum ve umarım ondan daha iyi bir şef olursun. Buraya sana bir şey söylemek için geldim. Dinle Metsu. Artık dağlarda oturup konuşmayacağız. Artık daha fazla barıştan ve bir arada yaşamaktan söz etmeyeceğiz. Yarın ayağını bastığın her yer ölü insanlarla dolacak. Bunu yapacağını biliyordum. Ve aynı zamanda hata yaptığımı da biliyorum. Hata yapan sensin. Buraya ait değilsin ve hiçbir zamanda olmayacaksın. Bir şef olarak aramıza geri dönmen için konuşmaya geldim. Bu topraklar bize ait. Bir zamanlar harika bir savaşçıydın. Bu kadın seni yumuşattı. Kabilene dön. Sana ihtiyaç var. Bana burada ihtiyacı var Lanos. Etto'ya hamile. İkinizi de tebrik ederim. Banker sizi kabul edecektir. Kabile meclisi çocuğunu taşıdığı için onu kabullenecektir. Burada daha çok çocuğum için kalmak istiyorum. Burada kalırsan benzemeye çalıştığın beyaz adamlar gibi ölürsün. Sana düşünmen için yarın sabaha kadar mühlet veriyorum. Daha fazla beklemeyeceğim. Şimdi çocuk için çok üzüldüm. O çocuk için dua ettiğimi biliyorsun. Hem seninkine hem de benim Tanrıma. Ya geri dönersen ne olacak? Ölüm vaktim geldiyse bir Kızılderili savaşçı olarak ölmeyi yabancıların arasında yaşayan bir çiftçi olarak ölmeyi tercih ederim. O halde geri döneceksin. Dönmeliyim. Bizim için, sadece çocuğumuz için değil. Halkımızın geleceği de önemli. Ama kalacağım. Küçük karım ve bebeğim için kalacağım. Peki abini ne yapacaksın? Sabah ben Cartwright'a gideceğim. Buradakiler uyarılmalı. Abine rağmen mi? Hala babamın öğrettiklerini hatırlıyorum Etto'ya. Bir karar verildi mi arkasında durulmalıdır. Bir abiye karşı durmak gerekse bile. Hey Metsu! Hey! Tebrik ederim. Etto'ya ve bebeği duyduk. Öğreneli birkaç gün oldu. Bilirsin buralarda iyi haber çabuk duyulur. Sonra konuşuruz. Seni Bu yolu gördüğüme çok sık sevindim. kullanmıyorsun. Evet, neden güzel karın yanında yok? Evet, onun için bir hediyem vardı. Bir beşik. Küçük Joe hep içinden atlardı. Haberlerimin geri kalanını duyana kadar bekleyin. Benoklar savaşa hazırlanıyorlar. Bunu nereden biliyorsun? Çünkü abim Benokların şefi ve bana haber verdi. Bir baskın mı planlıyorlar? Bir baskından fazlası var. Bir savaş olacak. Peki ne zaman başlayacak? Belki gidip süvarilere haber vermeliyiz. Onlar nasıldır bilirsin. Her şey olup bitene kadar gelmezler. Yerleşimcileri uyarmalıyız. Hemen atları hazırlayın. Pekala baba. Yerleşimcileri uyarmak önemli ama
Ben önce seni uyarmak istedim. Bu çok kibarca oldu. Hayır. Abim 2 kişiden nefret ediyor. Geri dönüp onlara katılmadığım için benden ve senden ben. Abin neden benden nefret ediyor ki? İlk sefer seni eve getirdiğimde seni öldürmeye çalışan kardeşim. Bu vadideki insanlar hakkında çok şey öğreniyorlar. Özellikle de ben. Bu savaş bitene kadar neden ve sen Etto'ya bizimle kalmıyorsunuz? Teşekkür ederim. Bebeğin güvenliği için Etto'yu buraya getirmekten mutluluk duyarım. Ama ben toprağımda kalmalıyım. Pekala. Sen istediğin gibi yap. Adam, git Dagger'ı uyar. Ike benim komşum ve onu ben uyarırım, merak etmeyin. Matt, bunu yapmanı istemiyorum. Onun arazisine adım atma. Ike Dagger'dan hoşlanmıyorum ben. Ama ondan korkmuyorum da. Senin yeterince işin var. Ben eve giderken Dagger'ı uyarırım. Neden o lanet silahı yatağa getirdin? Aklımı çıkarmak için mi? Marta, sana yüzlerce defa anlattım. Komşumuza dikkat etmeliyiz. Özellikle de akşamları. Duydun mu? Peh, bunlar saçmalık. Aylardır burada oturuyorlar ama senin lanet arazine bir defa bile girmedi. Çünkü onu buraya yerleşmeden önce bir güzel korkuttum. Bu korku onu bizden uzak tutuyor. Bu da nesi? Dışarıda bir ses duydum. Evet, kimin korktuğu belli. Gidip ne olduğuna bakacağım. Ike Dagger! Dagger! Ike Dagger! Tanrım, bu kulunu yanına kabul et. Ona cennetin kapılarını aç. Ve bizlere de barış ve huzur dolu günler ver. Amin. Amen. Teşekkürler ben. Defolun. Size defolun dedim. Defolun. Ne var Ike, sorun nedir? Dayanamıyorum. Bu insanların burada durup karımın mezarında dua etmelerine dayanamıyorum. Defolun dedim Ike, size. O yalancı değil. İncil hakkında senden çok şey biliyor. Yine de duymak istemiyorum. Dinle Ike. Onlar benim Marta'mı öldürdüler. Şu anda sadece saygılarını sunuyorlar. Tanrı çakalların saygılarına ihtiyaç duymaz. Defolun. Halkım karınızı öldürdüğü için ne kadar üzgün olduğumu bilemezsiniz ama
Sizi uyarmaya çalıştım. Benimle asla konuşma, Kızılderili. Nasıl hissettiğinizi anlıyorum. Özür dilerim. Seni kokuşmuş, pis aşağılık herif seni. Ayk! Ayk kes şunu. Ayk diyorum. Ayk! İşte vahşi. Sen benimkini, ben de senin karını öldürdüm. Göze göz ben. Dişe diş. Aynı kitapta dediği gibi. Göze göz. Kitapta öyle yazıyor. Kitapta öyle yazıyor dedim. Bu Ike Dagger. Onu hemen tanıdım. Baba. Baba buraya gel. Sorun nedir? Sence bunu Matt yapmış olabilir mi? Hadi onu içeri alalım. Çok zor bir gündü. Evet, bitse iyi olacak. Hiçbiri ölmemeliydi. Yardım edin. Yardım edin. Aa, aa. Aa. Tamam Ayk. Tamam Ayk. Bizimlesin. Ben Cartwright. Benim Ayk. Beni kolayca öldürebilirdi ama yapmadı. Yapabilirdi. Yaşamama izin verdi. Duydun mu? Kim Ayk? Kim? Söyle kim? Kızılderili. Senin arkadaşın olan. Senin beyaz adam yapmaya çalıştığın Metsu. Beni bıraktığında, canlı kalmamı istediğinde senin gelmeni istedi ben. Yoksa vadideki herkesin başına bana olanların geleceğini bilmeni istedi. Evet. Herkesin başına aynı şeylerin geleceğini söyledi. Ah. Ne yapmaya çalıştığımızı asla anlamadım. Şimdi ne yapacaksın baba? Gidip onu kurtarmaya çalışacağım. Eskisi gibi biri olmasını sağlayacağım. Bu sefer çok ileri gitti. Akdagger karısını öldürdü. Baba, bu riski alamayız. Bu riski ona biz yaşattık zaten. Ben Kuzey kampına gidiyorum, tamam mı? Sabaha kadar dönmezsen benim için gelirsiniz. Baba, bunu almayı unuttun. O dönmemi sağlayacaksa dönmesem de olur. Matt! Metsu! Ben Cartwright! Geleceğini düşünmemiştim. Ike Dagger'dan mesajını aldım. Beni görmek istediğini söyledi. O yüzden buradayım. O halde Ike Dagger'a yaptıklarımı gördün. Evet, gördüm.
Korkmuyor musun? Hayır Matt. Korkmuyorum. Olacakları biliyorsun değil mi? Sıcakta ortaya çıkar. Yavaş yavaş yaklaşır. Biliyorum. Dün gece neden buraya geldin? Sana yardım edebilir miyim diye geldim. Pekala. Hadi yardım et bana. Sevdiğim kadını ve taşıdığı bebeği geri ver. Böyle yapmak onları geri getirecek mi? Hayır. Ama yeterince acı çekersen belki neler hissettiğimi anlarsın. Ben Cartwright. Umarım haklısındır. Sana sadece yardım etmek istedim. Yardım mı? Sen kollarımdan yakaladın ben. O adam karımı gözlerimin önünde vururken tuttun beni ben. Kollarımı tutmasaydın bunu yapabilir miydi sanıyorsun ben? Bence silahı çeken kişi kadar sen de öldürdün Ettoya'yı. Acıtıyor mu? Evet, acıtıyor. Devam et. Devam et. Daha da kötüsü olsun. Kötü mü? Kötü. Güçlü adamsın ben. Şimdiye kadar bağıracağını sanmıştım. Cennet ne kadar uzaklıkta. Ne dedim ben? Beni kabul et. Kes şunu. Kollarını aç bana. Kes şunu ben. Kes şunu ben. Ben. Bunu yapmamalıydım ben. Dua etmemeliydin. Gitmeme izin mi vereceksin? Seni öldürmek istedim ben. Fakat bunda da başarısız oldum. Her şeyde başarısız oldum. Karımı kaybettim. Abim Lanos öldü. Beyaz bir adam olmayı beceremedim. Kızılderili olmayı da beceremedim. Ahmet. Sen başarısız oldun. Senin başarısız olduğunu hiç düşünmedim. Seni öldürmek istedim ben. Seni öldürmek benim için önemliydi. Ama bunu yapamadım. Sana işkence ederken benden nefret etmezsen seni öldüremem. Seni öldüremem. Sana zarar verdiğim için beni affedebilecek misin? Sen benim iplerimi kesmeden önce bunu yapmıştın.
Evine gitmene yardım edeceğim. Hayır. Ben iyiyim. Matt. Eve mi gidiyoruz? Halkının yanına mı? Evet. Geri geleceksin. Evet. Geri geleceğiz. İşte orada. İyi misin baba? Evet. Sana bunu o mu yaptı? Hayır. Ben yakalarım. Onu rahat bırak. O evine dönüyor. Dağlara mı? Evet. Artık Baneklerin yeni şefi o. Evin çok etkileyici Ben. Yıllar geçtikçe daha da güzelleşiyor. Yıllardır bu eve gelmedin Joyce. Evet biliyorum. Onu görmeyi özledim. Ben de seni görmeyi özledim. Hem de her zaman. Onu yatakta yanıma yatırıyor. Sonra o yanımda yatarken bana iyi geceler Bayan Edwards diyor. Ve çıkıp gidiyor. Her gece. Her gece aynı şey oluyor. Dün gece genellikle Tom sızmış olurdu. Ama dün gece öyle değildi. Bir el hissettiğimde uyandım. Bana bakıyordu. Elini hissettim. Sadece ne kadar güzel olduğumu söyledi. Ne kadar güzelsin dedi. Joyce, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Bilmiyorum. O her zaman ölümle ilgili konuşuyor. Kendi ölümünden, benim ölümümden. Ben gitmeliyim. Lütfen. Joyce, lütfen kal. Lütfen. Kalamam ben. Tom iyi olacaktır. Sadece kendine bakabilmesi için bir şeyler yapması lazım. Evet. Gitmek zorundayım ben. Gaz, Bayan Edwards'ın atını getirebilir Tamam misin? baba. Joyce, bu adamın seni izlemesi hiç hoşuma gitmedi. Sorun değil ben. O mesafesini koruyor. Bir müddet ben de seninle geliyorum. Pekala. Teşekkür ederim. Buyurun Bayan Edwards. Teşekkürler Gaz. Hoşça kalın. Babam bu işe neden girdi ki? Çok yakınlarda ondan. İkiniz bu konuda konuşmayı kesip yemeğinizi yiyin. Bak ona bilerek değil kazayla vurdum anlıyor musunuz? Bu çok yazık. Kasabada ne derler? Bay Edwards ne yapacaktı Joe? Onu suçlayıp kendini masum gösterecekti. O biliyordu öyle değil mi? Hayır, bilmiyordu. Sen ne biliyorsun orada bile değildin. Ben 1 saat sonra oradaydım. Dağ eteklerinde atmışlardı. Adam orada sızıp kalmıştı. Babam hayatını riske atarak ona yardım etti. Adam haklı. Tırmanırken bir şey oldu. Silah ateş aldı ve Bay Edwards'ı omuriliğinden vurdu. Kimin silahı? Bay Edwards'ın ki tabii. Pekala o halde neden babamı suçluyor? Yemeğini ye, soğuyor. Çocuklar, yardımınıza ihtiyacım var. Sizce Tom Edwards ne yapabilir? Ne demek istiyorsun baba? Pekala. 5 parasız kalmışlar. Her şeyi çarçur etmiş ve
Hala da kumar oynuyormuş. Bir de şu adam var. Çok itici. Özür dilerim baba. Ağzım doluyken konuşmak istemezdim. Onunla birlikte yaşıyor. Fakat ellerindeki tek adam da o. Peki Virginia'ya ne dersin? Orada belki bir şeyler bulabilir. Biliyor musun o adam ağzını her açtığında zehir saçıyor. O iyi bir adam Gaz ama tepe taklak oldu. Hayat onu bu yöne çekti. Baba seni kızdırmak istememiştim. Onların arazisinde harika bir su var, öyle değil mi? Biz tepe taklak olsaydık böyle davranmayacağımızı kim bilebilirdi? Su hakkında ne diyorsun? Onların değirmeni yok ama harika rüzgar akımı var. Neden bir tane su değirmeni inşa etmiyoruz? Evlerine yakın ve küçük. Bu çok yararlı olabilir. Bu harika bir fikir. Atımla ilgilen. Nasıl isterseniz Bayan Edwards. Evet. Gezinti hoşuna gitti mi? Evet. Ben de öyle umuyordum. Lütfen kalıp biraz eşlik et. Başka bir işin yoksa tabii. Tom lütfen tekrar aynı şeye başlama. Seni seviyorum. Asla seni bırakmam. Bunu biliyorsun. Şüphesiz ben seni çok sıcak karşılamıştır. Ondan para aldın mı? Tom lütfen. O çok zengin. Çok etkileyicisin ve paraya çok ihtiyacımız var. Evet, oraya para için gittim. Babamın San Francisco'daki bana bıraktığı mülkü hatırlıyor musun? Ben bazen San Francisco'ya gidiyor ve ben de onun benim için satabileceğini düşündüm. Sevgilim, babanın San Francisco'daki mülkü ne alemde? Ne demek istiyorsun? 5 dönüm mü? Bu oldukça fazla değil mi? Hayır Bay Edwards. Karınızın güzel mülkü üzerine kumar Hayır hayır. oynamamalısınız. Bunu onun için yapıyorum. Bu nasıl olacak Bay Edwards? Senden nefret ediyor. Böylelikle senden kurtulmuş olur. Bayan Edwards, benden kurtulmak istemezsiniz. O zaman kocanıza kim bakacak? Ondan nasıl kurtulurum? 5 dönüme Zuckerman'ın her şeyi ortaya koyarız. Eğer kaybederse bundan nasıl kurtulur bilemeyiz. Devam et. Mülkü ortaya koy. Beni çok şaşırttınız Bay Edwards. Sadece para için mi sizinle olduğumu sanıyorsunuz? Size bakmamı, her gece yukarı taşımamı sadece para için mi sanıyorsunuz? İnanın bana Bay Edwards, ayakkabılarınızı bağlamayı seviyorum. Ve Bayan Edwards'ın büyüdüğü ev, üzerinize alınmayın ama onu bahse kabul edemem. Bunu asla yapamam efendim, asla. Tamam. Biz de 5 dolarını oynuyoruz. Bana 5 dolar verir misin? Beni korkuttunuz Bayan Edwards. Az kalsın evimi kaybedeceğimi sandım. İyi geceler Bayan Edwards. Günaydın Tom. Seni buraya getiren nedir? Ben kasabaya gelmiştim. Size de uğramak istedim. Beni mi? Karımı mı görmeye geldin? İkinizi de görmeye geldim. Peki, otursana. Üzüm topluyor. Günaydın Bay Cartwright. Burada arazinde oldukça güzel bir rüzgar var. Karımın sana yaptığı küçük ziyareti duydum. Onu görmek güzeldi. Seni de görmek çok güzel Tom. Öyle mi? Tom, sana karşı dürüst olacağım. Buraya seni görmeye geldim ve sana küçük bir iş ortaklığı teklifim var. İyi para kazanmaya nesin? Çok ister. O da nasıl para kazanacağını düşünüyordu. Tom, arazine bir şey inşa etmek istiyorum. Para makinesi gibi olacak. Ben de %50'lik payımı aldıktan sonra her şey
senin olacak. Heh, duydun mu? Karım en yakın arkadaşımı görmeye gidiyor ve birden bir işim oluyor ve zengin oluyor. Teklifiniz nedir Bay Cartwright? Bir değirmen. Yel değirmeni. Miller boyunca hiç etrafta yok. Senin suyun, benim de o suyu çalışır hale getirebilecek oğullarım var. Ne yapıyorsun? Benden bireyler mi elde etmeye çalışıyorsun? Tom, sana bunun bir iş teklifi olduğunu söyledim. Şimdi teklifi kabul et, inşaata hemen başlayalım. Sizin elinize ne geçecek? Ömür boyu su hakları mı? Başta ne istediğimi söyledim. Karın %50'sine ortağım. Ve bu şartlardan da mutluyum. Sen bana... Bu kulağa oldukça iyi geliyor. Bana öyle gelmiyor. Sen biraz sussan da Bay Edwards kendi kararını kendi verse. Affedersiniz tabii ki. Önemli değil ben. O kadar uzun zamandır birlikteyiz ki neredeyse ortak gibiyim. Benim tek düşündüğüm Bay Edwards Bu kadar yeter. Bunun dışında kal. Bay Edwards, bütün bu insanlar sizi yoruyor. Geceleri pek iyi uyuyamıyor. Tom, ne diyorsun? Anlaştık mı anlaşmadık mı? %15 ha? %15. Evet dersen bir haftada yaparız değirmeni. %10 yapar mısın? Hayır. 12,5? Tamam 12,5. Bu harika olacak Tom. Hem de hepimiz için. Harika. Hemen Joyce'a söyleyeyim. Pekala Tom. Ben kasabaya gitmek zorundayım. Malzemeleri hemen getirmeye başlarsak sence sorun olur mu? Olur. Tamam getirin. Ben. Arkadaşız değil mi? Sana söylemeliyim. Acı çektim. Acı çektim ama kalbimde asla seni suçlamadım. Benim silahım, benim hatamdı. Geldiğin için teşekkür ederim. Görüşürüz Tom. Hoşça kal Ben. İnanmıyorsun değil mi? Sensiz yatağa bile gidemezdim değil mi? Göreceksin. Nasıl isterseniz Bay Edwards. Size karnınız mı bakacak? Hiç Çok para sanmıyorum. kazanacağım ve San Francisco'dan gerçek bir hemşire getireceğim. Senin gibi biri olmayacak. Bu kadar heyecanlanmayın Bay Edwards. Yine kötü bir gece geçireceksiniz. Yine kötü bir gece geçireceğim ve sana muhtaç olacağım öyle mi? Beni nereye götürüyorsun? Karınıza Bay Edwards. Karınızın yanına götürüyorum. Karımdan uzak dur. Beni duydun mu? Onu kafandan çıkarsan iyi olur. Eve gitmek istiyorum. Peki efendim. Ben. Joyce. Seni burada görmek ne güzel. Tom burada olduğunu biliyor mu? Evet yanından geliyorum. Konuştun Sana mu? güzel haberlerim var. Tom'a araziye değirmen inşa etmeyi teklif ettim. O da kabul etti. Ne cevap verdi? Kabul etti dedim ya hoşuna gitti. Ben. Tom mutlu olduğu için ben de mutluyum. Eski günlerini hatırlıyor musun? Ben biraz üzüm toplayacağım. Ben. Şu anda yaptığın şey birinin bizim için yaptığı en harika şey. Dur biraz. Benim de bundan çıkarım var. Ben ne yaptığını biliyorum. Ben dün hakkında düne kadar sana hiç sızlanmamıştım değil mi? Daha önce kimseye şikayet etmedim. Fakat bunca yıldır ben de ölüyordum. Biliyorum Joyce. Bazen bunca yıldır keşke onu terk etseydim diyorum. Bütün o yıllar boyunca beni hep cezalandırdı. Hep bana karşı oldu. Çünkü Çünkü güzelliğin esir. ben bunları yıllar önce unuttum ben. O aciz ve ben de acizim. Sen neden acizsin? Ona karşı duramadığım için acizim. Yıllardır bana söylediği o sözlere katlandım. Bazen bana söylememesi gereken şeyler söylüyor.
Biliyorsun bunların hepsi sona erecek. Ben oradan ayrılırken çok mutluydu. Bence bu değirmen her şeyi değiştirecek. Umarım öyle olur. Bu değirmen harika fikirdi. Adam'ın fikriydi. Böyle konularda çok akıllı. Oğullarının hepsi harikadır. Hı? 3 güzel oğlan. Hayatının yarısını işgal edebiliyorlar. Sadece yarısı mı? Oğlanlar her şey olamıyorlar. Bu sabah dağlar ne kadar maviydi. Fark ettin mi? Evet. Fark et. İşler oldukça iyi görünüyor. Her şey yolunda baba. Baba, gaz değirmen taşlarını ne zaman getirecek? Yakında olması gerekiyor. Umarım zamanında gelir. Merak etme. Zekio. Senin de işe katılmana çok sevindim. Sabah yanlış bir izlenim verdiysem üzgünüm Bay Cartwright. Doğrusu bunun Bay Edwards için iyi bir şey olduğunu hala düşünmüyorum. Bence ona bir şans ver. Tabii şans vereceğim. Gerçekten merak ettiğim bir şey var. Sizin bu işteki gerçek çıkarınız. Hey baba! Hı? Hey, bana oradan çivileri yollar mısın? Hemen yolluyorum. Bunlar oldukça karmaşık. İşin içinden nasıl çıkıyorsun? Tam olarak orijinal değil. Birkaç planın birleşmesinden ortaya çıktı. Bir kısmı New England, bir kısmı Nevada'daki inşa edilen maden değirmenlerinden. Değirmenin tepesine bir floam inşa ettik. Bu da suyun kola taşınmasını sağlıyor. O da tepeyi döndürüyor ve değirmeni harekete geçiriyor. Aslında oldukça basit bir işlem. Bu kadar göründüğü kadar zor değil yani. Çok karmaşık değil. Adam, gerçekten inanılmazsın. Aslında fikirler binlerce yıl önceye dayanıyor. Bunun temeli taş devrine giriyor. Bir de her şeyi o zaman yapmışlar. Ben bir küçük Joe'ya baksam iyi olacak. Ben de gidip Tom'u kontrol edeyim. Hey profesör. He? Buraya gel. Gördüğüm kadarıyla kendine oldukça tatlı bir asistan bulmuşsun. Ne diyorsun? Oldukça zekisin. Orada sizi izledim. Yakınlaşmanı, saçlarını koklamanı, ona asılmanı. Senin gibi adamları bilirim. Senin ağzını dağıtmak isterdim. Bana kızma, sana iyilik ediyorum. Sakın kocasına yakalanma. Sakat olabilir ama kolları hala Zikoy! güçlü. Gel beni al. Affedersin profesör. Sizi ve Bayan Edwards'ı izlemekle o kadar meşguldüm ki kocasını unutuverdim. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Ama sakın Bayan Edward'a sorun çıkarma. Evet, zamanı gelmişti profesör. Birilerinin çalışması gerekiyordu. Bana öyle hitap etme. Senin neyin var? Sadece bana profesör deme. Bırakın ben yaparım. Bunu kendim yapabilecek kapasitedeyim. Nasıl isterseniz hanımefendi. Şuraya gidelim. Bakmak istiyorum. Emin misiniz? Kendinizi iyi hissedecek misiniz? İyi mi? Tabii ki iyi hissediyorum. Toprak çok engebeli ve bacaklarınız zayıf efendim. Neden devamlı bunu hatırlatıp duruyorsun? Kötü bir niyetim yok. Sadece onu düşünüyorum. Hadi gidelim, hadi. Biliyor musun Adam? Hakkını vermeliyim. Galiba bu çalışacak. Teşekkürler. Biraz önce sana bağırdığım için üzgünüm. Önemli değil Adam. Ben bu ailedeki parlamalara alışığım. Bunun için buradayım. Evet, sen gerçekten çok eziliyorsun. Al şunu da oraya çak. Ne demek istediğimi anladın mı? Tamam mı? Evet, neden biraz beyaz tahta getirmiyorsun? Gerçekten çok güzel gidiyor. Bayağı ilerledik Tom. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Hiç düşünmemiştim. Aslına bakarsan tam sana uygun bir iş var. Zikyo, sandalyeyi buraya yaklaştırır mısın? Buradaki delikleri görüyor musun? Evet. Bunların oradan çıkartılması gerekiyor. Tamam mı? Pekala. Adam, Tom tekrar çalışmaya başladı. Harika değil mi? Kesinlikle öyle. Sorun nedir? Sadece harika bir baban olduğunu düşünüyordum. Endişelenmeyin, bu sadece bir sinyal. Ne sinyali? Gelenler için. Şunlara bir bakın.
Gus Cartwright ve yükünün gelişine bakın. Tom'un değirmen taşları geliyor. Hadi göster onlara Gus. Ha! 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 Hop! Durun. Nasılsın Gaz? Teşekkür ederim baba. Gus, nehri geçerken bir sorun yaşadın mı? Bilirsin ufak tefek şeyler. Siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum Bay Edwards. Ama ben olsam Atahır'dan kaçmadan onu kilitlerdim. Anlamadım. Doğrusu tabii ki karınızdan. Ne düşünüyorum biliyor musun? Bu değirmen bittiğinde boynuna ipi geçirip seni kutlamak için sallandıracağım burada. Bay Edwards, ben sadece sizin çıkarlarınızı düşünüyorum. Bana bak sinsi yılan, ben karıma güveniyorum. Ben Cartwright da benim arkadaşım, tamam mı? Ve aklıma bir daha böyle şüpheli şeyler sokmaya çalışırsan seni öldürürüm. Arkadaşınız mı Bay Edwards? Ben ondan değil, oğlundan söz ediyorum. Adam'dan. Dikkatli olun baba. Joe taşı kaldıracak, tamam mı? Hadi. Yavaş. Evet. Şimdi Evet, yavaş. Yavaş Yavaş. olun. Yavaş. Evet. Evet. Evet Hadi. çocuklar. Yavaş. 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 Hadi. Tamam, şimdi yavaş yavaş taşı kaydıralım. Yavaş. Yavaş baba. Dikkatli olun. Yavaş. Ben o bir şey yaptı demiyorum ama önemli olan... Dinle beni. Bana sadece bir şey görüp görmediğini söyle. Bay Edwards, heyecanlanmanızı istemiyorum. Boş versene. Ne gördüğünü söyle. Adam biraz onun üstüne düşüyor gibiydi. Dokundu mu? Hayır, tam olarak değil. Tek taraflıydı. O Adam'a bakmıyordu. Onun gözleri, neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Tabii Adam da oldukça yakışıklı bir erkek ama... Biraz daha sıkı çalışırsak bu gece hallederiz. Tom duydun mu? Bu gece değirmenin çalışacağını söylüyorlar. Sence de harika değil mi? Ne düşünüyorum biliyor musun? Bir parti vermeliyiz. Bütün komşularımızı çağırırız. Müzik, yemekler, dans. Aha, evde tekrar müzik sesinin duyulması harika olur. Sevgilim, dans etmek istersin, öyle değil mi? Sadece müzik de benim için yeterli. Adam'la dans etmek ister misin? Affedersin. Adam'la aranda ne var? Ben ve Adam mı? Değirmen başladığından beri etrafta oynaşıyorsunuz. Tom, seni anlayamıyorum. Beni gayet iyi anlıyorsun. Sen kadınsın, öyle değil mi? Güzel, sevgi dolu. Neden bahsettiğimi anlamadığını söyleme. Tom, Adam'la aramda bir şey olabileceğini nasıl düşünürsün? O halde niçin mutlusun ha? İnşaat başladığından beri etrafta gülüşüyorsun. Senin için. Bu değirmenin senin ve benim hayatımızı tekrar başlatacağını düşündüğüm için. Adam'la gezinmiyor musun? Hayır. Ona cilve yapıyorsun değil mi? Hayır. Bana gülmüyor musun? Hayır. Bana yalan söyleme. Aşık bahar kuşları gibi etrafta koklaşıyorsunuz. Ne oluyor? Bilmiyorum. Görünüşe göre Zikoy işini yaptı. Beni buradan götür çabuk. Affedersiniz Bayan Edwards. Onu oldukça üzdünüz. İçeri götürüp yatırsan iyi olacak. Bunun için sana teşekkür etmeliyim değil mi? Hayır efendim. Eğer kastettiğiniz buysa ben bir şey söylemedim. Bir daha karımla yan yana gelmedim Cartwright. İkinizi de öldürürüm. Baba, kalıbımı basarım, Zikoy denen herif Tom'un aklını bulandırıyor. Kesinlikle eminim. Baba, belki değirmeni yapmayı bırakmalıyız. Taşları getirmek için o kadar uğraştıktan sonra mı? Bu değirmeni bitireceğiz. Baba, adam deli, ne yapacağı belli değil. Çalışmaya devam edin. Joyce! 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 Joyce, Ben lütfen beni yalnız bırak. gel. Gel hadi yaslan. Güzel. Ben hayatımda hiç bu kadar aşağılanıp utanmamıştım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam, yavaş olun. Joe, her şeyi çalıştıracaksın. Bak, sana bu olmadı demiştim. Şaft çok kısa kaldı. Ana bak Adam, biraz daha kaldırmaya çalışırsan bütün dünyayı kaldıracağım. Kaldır!
Hadi ama Edim. Bırakalım. Bırakmak mı? Evet bırakalım. Bugün 10 kişilik iş yaptık. Hadi Joe, bana sadece birkaç dakika daha ver. Ben acıktım Adam. Hem belimi kırmam için bana bir neden göster, öyle değil mi? Çünkü bunun çalıştığını görmek istiyorum. Bu değirmenin çalıştığını, işe yaradığını görmek istiyorum ben. Tamam mı? Anladınız mı? Öyle mi? Evet, öyle. Gerçekten mi? Evet. Niye söylemiyorsun kardeşim? Hadi gidelim. Hadi bütün gücümüzle itin. Hadi. Hadi bakalım. 1, 2, 3. İşte geliyor. Gaz, sen o tarafa geç. Ben de burada Kalas'la destekliyorum. Hadi tekrar. 1, 2. İşte bu kardeşim. Yaptık. Gaz, su kapaklarının oraya git. İşaret verince suyu serbest bırak. Emredersiniz. Edim, babamı beklememiz gerekmiyor mu? Babamın yapması gereken işi var. Biz de bizimkini yapalım. Sana söylediğimde aparatı kaldır. Emredersiniz efendim. Tamam Gaz, aç kapakları. Hey, hazneden su birikti. Sen ne zaman istersen. Aç bakalım. İşte geliyor. Çalıştı. İşte çalıştı. İşe yaradı. İşte geliyor. Teşekkür ederiz Tanrım. Amen. Harika. Hadi. Gidip haber ver. Tom. Adam. Belki oraya gitsek iyi olacak. Hayır. Bekle. Gel işte buradayım. Cartwright. Ne istiyorsun? İstemediğim tek şey insanların beni sebepsiz yere vurmasıdır. Benim sebebim var. Dünyanın en iyi sebebi karım. Nerede o? Bu doğru. Nerede o? Bay Edwards burada onun için endişeleniyor. Hem de çok. Karısının nerede olduğunu ben nereden bileyim? Sen nerede olduğunu biliyorsun. Babanla birlikte. Onun ardından koşmadı mı? Bilmediğimi sanıyordun değil mi? Biliyorum. Zikoy bana söyledi. Babanın bunca zahmete neden katlandığını da biliyorum. Bu beni ilk tuzağa düşürüşü değil. Beni sırtımdan vurdu. Babam seni vurmadı ve sen de bunu biliyorsun. Tek bildiğim bütün belaları başıma siz Cartwright'lar açtınız. Bay Edwards, yanılıyorsunuz. Gerçekten yanılıyorsunuz. Fakat buraya sizinle tartışmaya değil, değirmeninizin bittiğini haber vermeye geldim. Değirmenin her şeyi çözeceğini sanıyorsunuz değil mi? Ama o değirmeni ne yapacağım biliyor musun? Yok olacak. Yakacağım. Yerle bir edeceğim. Eğer ben Cartwright değirmenle karımı çalacağını sanıyorsa yanılıyor. Sözüme kulak ver. Zikoy. Eğer gerçekten onun arkadaşıysan bu çılgın fikirleri onun kafasından çıkar. Ben onun dostuyum Bay Cartwright. Fakat doğru doğrudur. Erkek her zaman yuvasını korumak ister. Ben bugünü hayatım boyunca hatırlayacağım. Sanki başka bir dünyada gibiydi. Benim için de böyle kalacak. Ben bak. Değirmen dönüyor. Ah, çok güzel görünmüyor mu? Kesinlikle öyle. Joyce, oraya dönmene izin veremem. Ben lütfen. En azından bu gece bizimle kal. Şu anda tekrar o eve dönme. Ben korkmuyorum. O kadar içmiştir ki geldiğimi bile anlamaz. Ve muhtemelen
Değirmenle birlikte o tekrar değişecek. Pekala. Her şeyin yolunda olduğundan eminim. Sabah ilk iş buraya geleceğim. Ben her şey için çok teşekkür ederim. Baba, biz de seni bekliyorduk. Neden? Senin için biraz endişelendik. Bu hoşuma gitti. Fakat kendime bakabilecek kadar büyümedim. Edwards'larda bir sorunla karşılaştım. Nasıl bir sorun? Tom bana ateş etti. İnanamıyorum. Ben de öyle ama değirmenin bittiğini haber vermek için gittiğimde o ve yardakçısı çok sarhoştu. Bana ateş ettiler. Peki nasıl başladı? Bilmiyorum. Tom sen ve Joyce'un saklı bir yerlerde olduğunuzu bildiğini söyledi. Ve seni öldürmek için tehditler savurdu. Ne yapıyorsun? Elimden geldiğince çabuk eve gideceğim. O adam Joyce'a her an zarar verebilir. Baba! Ne? Seninle gelmemi ister misin? Hayır. Sen burada kal. Ben onunla baş Baba, edebilirim. bu adamın sen ve Joyce'la ilgili düşünceleri sadece şüphe değil mi? Öyle olmazsa Adam ne olurdu? Eğer en ufak bir ihtimal bile olsaydı ikiniz için de çok mutlu olurdum. Desteğin için teşekkür ederim. Kazandım Bay Edwards. Senin evin olabilir. Ama senin karın değil. Beni yatağıma yatıracak mısın? O benim karım Zikoy. Bunu unutma. Benim karım. Doğru. Sizin karınız. Bana borcunuz da var Bay Edwards. Benim değirmenim var. Parayı sevmiyorum. Borcumu öderim. Öyleyse unutmayın, o değirmeni de istiyorum. Sana ödeyeceğim. Ödeyeceğim. Madem bahsettiğiniz bir yolu var. Kolay bir yolu. Kumarı seviyorsunuz değil mi? Niçin oynayacağız? Sizinle son kez bahis oynayacağım. Son bir kez. Ben kaybedersem bana hiç borcunuz kalmayacak Bay Edwards. Evi ve değirmeni geri alacaksınız. İkisini de. Peki ben kaybedersem senin olmayan neyim kaldı ki? Seçeceğiniz tek kart size kazandıracak Bay Edwards. Siz kumara bayılırsınız, öyle değil mi? Ya da seni öldürürüm. Birileri seni durdurmalı. Belki biri durdurur. Ama bunun siz olmayacağı kesin Bay Edwards. Görünüşe göre papazın dokuzunuzu geçer. Zikoy, artık Bay Edwards'ı odamıza çıkarır mısın? Artık bunu yapmak zorunda değilim Bayan Edwards. Orası artık benim odam. Bundan sonra orada ben uyuyacağım. Ne kadar sarhoş olursan ol, bu asla gerçekleşmeyecek. Öyle mi? Kocana sorsana. Ne demek istiyor? Bayan Edwards, bence burada neler olduğunu gayet iyi anladınız. Tom, bu adam ne söylüyor? Bahsi kazandı. Ne bahsi? Ne demek istiyorsun? O kadar sarhoşsun ki ne diyeceğini bilmiyorsun. Hayır, o haklı Bayan Edwards. Bahsi kazandım. Tom, ona benden uzak durmasını söyle. Yardım et. Yardım edemem Joyce. Yardım edemem.
Bu fikre alışsanız iyi olur Bayan Edwards. Bundan böyle benden... Elini benden uzak tut. Eğer bana dokunursan seni öldürürüm. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama öldürürüm. Bunu atlatacak. Birazdan sakinleşir. Ya sakinleşmesi? Bundan emin misin? Evet, eminim. Neden olmayayım ki? Onu duydum. Seni öldüreceğini söyledi. Belki de bu kadar olaydan sonra biri seni durdurur. Merhaba Bay Cartwright. Evime girmeden önce kapıyı çalmalıydınız. Ben... Defol git. Hayır Bay Cartwright, buradaki her şey bana ait. Gördüğünüz gibi Bay Edwards'ın yerini aldım. Bu sandalye bile bana ait. Gel Joyce. Gel. Olduğunuz yerde kalın Bay Cartwright. Sizi incitmek zorunda kalmak istemem. Silahınızı masanın üzerine bırakın. Neden o sandalyede oturuyorsun? Sen sakat değilsin ki. Bu doğru değilim. Sadece bunu hissetmek istedim. Bay Edwards'ın buraya oturduğunda ne hissettiğini merak ettim. Her şey hakkında nasıl hissettiğini bilmek istedim. Hadi Joyce, buradan çıkalım. Hayır. Bunu yapamazsınız Bay Cartwright. O da bana ait. Bunu anlamıyor musunuz? Bakın buraya yazdım. Bay Edwards kumarda bana her şeyini kaptırdı ve bu gece benimle karısı üzerine kumar oynadı Bay Cartwright. Madem her şeyi kazandın, neden onu öldürdün? Bahsini geri almaya çalıştı. Bilirsin, bir erkek bunu yapamaz. Zikoy. Biliyor musun? Çok yorgun görünüyorsun. Neden dinlendikten sonra konuşmuyoruz ha? Sen git Joyce. Hayır, hayır. Nereye gidiyor? Sadece dışarı. Hayır, hayır gidemez. Biliyorsunuz Bay Edwards karısını çalarsanız sizi öldüreceğini söylemişti. Ben de artık o sayılırım. Bu yüzden eğer onu götürürseniz sizi öldürmek zorunda kalırım. Joyce, yapmak istediğin
Bu mu gerçekten? Geçtiğimiz hafta bunu düşünecek çok zamanım oldu. Denver'da arkadaşlarım var. Biraz onlarda kalıp doğuya devam edeceğim. Peki. Git. Birkaç ay düşündükten sonra ne yapacağına karar verirsin. Ne karar verirsen vereyim. Değirmeni satma, onu kullan. Ve Cahus. Geri geldiğinde... Ben seni seviyorum. Fakat asla geri dönemem. Sana ihtiyacım. Bana bir keresinde ne dediğini hatırlıyor musun? Küçük Joe'nun annesi öldüğünde uzaklara gidip yeni insanlarla tanışman gerekmişti. Seni Virginia'ya götüreyim. Burada vedalaşmayı tercih ederim. Ben seni hiç unutmayacağım. Hey, you with the cap. Where's the Ponderosa? You're on it. Yeah? What's your name, Bogrider? My name's Horace Cartwright. My pa owns this land. You're Benjamin Cartwright's boy? That's right. Can I help you? How could you help me? I ain't stuck in the mud. You're a mountain man, ain't you? Why you get that funny hat, Sonny? I don't think it's funny. Mister, you gonna pick that hat up? You going to make me pick up that hat? You get down off that horse. Hell, big mouth. What you going to do to make me? Hey, the cow has to get you out now, my nephew. Nephew? I am your Uncle Gunnar. Long time since you seen me, Sonny, yeah? Howdy, Uncle Gunnar. Hey, Paul. Come see who's come since.
Benjamin, how long since the last time I see you? 20 years? Hey, you got a touch of snow around your ears like me. Gunnar Bergstrom! What a wonderful surprise! What are you doing around this part of the world? Oh, I go lots of places, you know that, Benjamin. Who are you? I'm Adam, Uncle Gunnar. You don't remember me, do you? Ah, little Adam. Not anymore. We got another brother now, Uncle Gunnar. Little Joe, but he's off visiting some friends, a female friend. Gunnar, where you headed? Oh, who knows? Dakota, Canada. A few compadres followed this old feet to the north to seek their fortune. Compadres, huh? Yeah, men like myself. Men with no ties, no roots. We make camp in the mountains. How come they didn't ride down with you, Uncle Gunnar? Because they ain't so sociable as me, that is why. I ride all these miles just to see my relatives. Maybe my sister's husband invite me for supper, huh? Oh, Gunnar, please forgive me and all the excitement. Of course, you'll have supper with us. Come on in. Ah, good. Maybe I'll take a bath, too, huh? I think maybe I don't smell too good at supper. I eat different from you, yeah? You eat a lot, that's for sure. I think a pig have better table manners than me. But I spent my life in Brazos de Dias, in the arms of God, under the stars like an animal. You sure been lots of places, ain't you? Since I last seen your father, I've been in 26 countries, across 5 oceans. 26 countries and 5 oceans. You hear that, Adam? I sure did. That was an Indian lance you were carrying, wasn't it? That big sticker? Yeah. I got that from a Comanche chief. He didn't have no more use for it. Maybe because he was dead, yeah? You fight the Comanches, Uncle Gunnar? I fight anybody. You ought to know that by now, my nephew. Gunnar, you say you fought the Comanches. You ever trade with them? Well, when we don't fight, my compadres and I, we trade. Why you ask? I was just wondering if you ever ran across a bunch of renegade buffalo hunters, Comancheros. Yeah, I have heard of them. Pretty wild bunch, I hear. Now, they raid the white settlements, and then they trade off the goods to the Comanches. Is that so? Maybe that's why they call them Comancheros. I never seen none of them. Buenas tardes. Hello? There is my compadre. Buenas tardes, señores. I thought maybe I found you under this roof also. What you doing here, Vaca? I think it's very cold on the mountain sleeping, and my serape is very thin. I thought maybe... Oh, we have some extra blankets you could use. He don't need none. It's all right. I'll get him. Oh, you must be a very rich man to own such a magnifico hacienda. You get back to camp, Vaca. Pronto. And you also, when are you coming back to camp, huh? I go when I am ready, Vaca. Maybe you like it so much here with your relatives, you're gonna stay, huh? Oh, gracias. I'm gonna sleep good tonight. I very much enjoy meeting you, rancheros. Maybe Epiman or Vaca will meet you again sometime, huh? Adios. Adios. I'm sorry Dot wouldn't come here. Oh, that's all right. I gotta keep a strong hand on that one. Well, the food was good, Benjamin. I go now. What, so soon? Hey, wait a minute. Hey, Paul, how come he can't stay in that extra bedroom? There ain't no use in him going back out on that mountain. Well, of course he can. He'll sleep the night here. Oh, no. I don't think so, no. Of course you will. Oh, Why, come it's cold on. up there. We'd be glad to have you. Well, where would I sleep? Right there in that extra bedroom. You make yourself at home. There we are. All right. Ah, good. I don't sleep in a fine house for a long time. If I snore, you pound on the door, yeah? We'll pound hard. Good night.
quite an uncle we got, Hoss. He sure is. Sure hate to have him get riled up at me. You know, he reminds me of an old Viking. Yeah. I'll bet you Uncle Gunnar'd like being called a Viking. The Vikings were ruthless raiders and killers. Not much better than the Comancheros. Come on, we got a lot of work to do tomorrow. Let's get to bed. Yeah? Well, Benjamin. Last time I see you was at the funeral. Yes. Yes, that's right. She was a good woman, my sister. Yes. She was a good woman. A wonderful wife. We had much fun, Inger and me, when we were young. And all I had in my mind was dreams of glory and gold. It is good to dream when you are young, Benjamin. Oh, you can dream when you're older, too? Yeah, but now, when the fur is flying and the iron is hot, there is no time to dream. No, the fur was always flying with you, Gunnar. I remember you as a boy. Always had to have a new pot of devil's brew every day. Not used as a boy all the time. All the time, I lead a good, strong life, a man's life. Reap the rewards and pay the piper when he calls. That's Gunnar Borgstrom. You ever lonely? Lonely? Lonely for what? Companionship? A woman? I never lacked for the company of women. But you never got married. Marry, Gunnar? I was not cut out for fathering and farming, Benjamin. I had to move with the turning tide of things. Not sit on my backside like a Yucatan turtle. Well, I never exactly considered myself a Yucatan turtle. Oh, you ain't, Benjamin, you ain't. You got a good ranch here, fine boys. It's use the Almighty didn't cut us all in the shape of plowmen. You can't plant a roving man's feet in the earth. Maybe that's because a roving man doesn't want to stand still long enough to take a look at himself. I ain't a young man now, Benjamin. And I got no regrets for the sins I commit in this world. I see what I want and I take it. And I'm not going out on my back begging forgiveness from nobody. Gunnar? Now, why did you come here? I come to see my sister's boy. My blood. Maybe I don't get no other chance. I am tired now, Benjamin. I go to sleep now. Good night. Good night, Gunnar. Benjamin. You ever dream, Benjamin? Well, sometime. I always have the same dream. It's night. Black and velvet it is. And there's a warm August wind blowing. And it's on a great ship I am. And I'm flying with that wind over a smooth sea, chasing a wisp of a small boat. It always seems to hold its lead far ahead of me. And so dark it is. So dark I can't make it out. Somehow I know I got to catch it.
Vaca, my friend, did you find El Oso? See, I found him. Visiting with his relatives. Stuffing his face with good food. While we sit up here and eat dry bread. When do we move? Gunnar said we would find fat Peking here. Promises. Promises, that's all he does anymore. Promises. It has been a month since we have made a good raid. I trust Gunnar. He's been a good leader to us. Ah, he's an old woman. Warming himself by the fire. Is that the kind of leader you want? I do not care who leads hers. Just so we raid and get rich. We will raid, Dusak, I promise you. And we will get rich, too. And the first fat goose we will pluck will be the Ponderosa. Morning, Uncle Gunnar. You sleep good last night? I sleep good. I sleep good. That mattress is chock plumb full of real goose feathers, you know. Goose feathers. I got off them goose feathers. I sleep on the floor. I ain't so used to goose feathers as you. I reckon we are getting a little soft around here at that. Hey, how about me showing you around the Ponderosa before you leave? We ain't had much of a chance to get to know each other. And, well, it ain't every day that a man just finds an uncle. Sure, Sonny. I guess I got the time. Maybe I don't come back again so soon, yeah? Yes, sir. I sure would like you to meet little Joe before you leave, too. He's over at the McLean's helping him build a fence. He ought to be back any time. Aren't you even going to stop work long enough to have a drink of water? Carrie, just looking at you is more refreshing than anything you've got in that bucket, but I can use some of that, too. Your flattery, little Joe, is exceeded only by your ability to build a fence. Since you walked all the way out here, why don't you stay a while? Let me show you what I've done. Oh, I know what you've done. Uncle Abe has been singing your praises all morning. He thinks you're just about the finest thing there ever was. And, how about you? What do you think? Well, I told you I was glad you came over to help out, didn't I? Mm-hmm. Is that the only reason you're glad? You know it isn't. It's just that I want you to know I think it's wonderful the way you and your pa and Adam and Hoss have helped Uncle Abe and me since we've been here. Well, it's pretty easy to help a man like your uncle. Especially when he's got a beautiful niece to say thanks for him. I think you're a flatterer, little Joe. Just like your pa. Thank you, ma'am. We try to please. Can't you ever be serious? You know how proud we are of your uncle. He's done a lot more with this place than we ever thought possible. Because you Cartwrights have helped him, little Joe. He was so discouraged when he came here. The drought and the wind and crop failures. We had such big dreams. Well, I think his biggest dream was raising you after your folks died. He's done a real fine job. Hasn't been easy for him. Sometimes I feel I've been a burden. Hey, better not let him hear you say that. He's proud as a peacock of you. I'd say with good cause. I feel guilty about you working around here so much. Mm-hmm. I wouldn't mind becoming the permanent fence fixer around here. There it is, Uncle Gunnar. Ain't that the prettiest little pond you ever saw? Yeah, this is a good place. A quiet place. Pretty as a pond I never see. Uncle Gunnar, there's something I've been wanting to ask you. You know, I was just a little feller when my mother died. I don't remember much about her. Pa's tried to tell me everything he could, but, well, I thought maybe you being her brother, you could add something to it. Well, we didn't get along so good. I was a wild one, and she didn't like that so much. But she had a soft heart, that girl. Pa says she sure was pretty. Great big blue eyes and blonde hair. Blonde as the snows of Dalarna. But it ain't good to talk about the dead, sonny. You can't bring nobody back once they're gone.
No, I reckon you can't. I guess that's why I want to know as much about you as I can before you have to leave. You want to know about me. You wouldn't like what I had to tell. Maybe I wouldn't. Then again, maybe I would. I think you wouldn't. Uncle Gunnar, what you gonna do in Canada? Canada? Yeah, that's where you going, ain't it? Oh, yeah. I think I go there. Why don't you stay here with us? Because I ain't no Yucatan turtle, that's why. You ain't know what? I got to move with the tide and turn of things. So I don't have to take a good look at myself. Yeah, this is a good place, Sonny. It's quiet here. Well, you fellas have a good ride? Sure did, Bo. I took him out to the lake. Yeah? That's a pretty good mud puddle you got up there, Benjamin. Hey, what you doing there? Oh, making a new batch of soap. We make our own out of hog lard and light water. It's a little bit strong, but it sure will get you clean. Well, what'd you think of the Ponderosa? Well, I think if you work hard, you can have what you want, too. Gunner, you have what you want? Yeah, I got what I want. Pa, Horse and I got to get at that hay, and I think I'll ride over to McLean's and remind little Joe that he has work around here, too. Oh, he'll be back pretty soon. Well, I got to go now, boys. You got a fine ranch here, Benjamin, and fine boys. Gunnar, it was wonderful seeing you again. Wonderful. Good dog, Benjamin. Goodbye, Uncle Gunnar. Good dog, Adam. Bye, Uncle Gunnar. I wish you could have met little Joe. Well, them compadres, they vamoose without me if I don't show up. And I got to hear other saddles creaking besides my own. Goodbye. I don't remember giving no orders to move out. You didn't give it. I did. You think you're a man enough to be the padrone of these Comancheros, Vaca? Sure. I ain't got no relatives. What does that mean? When a man got ties, he gets soft in the belly. I ain't got no ties. No? These hombres, they eat your dust all the way from Teos because they believe what you tell them. They begin to wonder now if what you tell them is the truth. When I get ready to strike, I will tell you. The Comancheros, they're beginning to think maybe you're getting a yellow streak. The bear makes a big growl, huh? But how sharp are your claws? Is El Oso a man of strength and power? Or is he a tired old viejo who should lie down and die? I ain't dead yet, Vaca. Prove it. A big plunder is down there. The Ponderosa. The Ponderosa would not be easy to loot. There are too many men there. It would be dangerous. I spit on them. What is danger to the Comancheros? Hi, Epimeno Vaca, I tell you we're going to raid the Ponderosa. I give the orders here. Why did you bring us to this valley, huh? Why? So we could sit still in the middle of all this wealth while you go visiting your parientes? There are other ranches in this valley. We seen one in the foothills we could take with our hands tied. So you are tired of waiting, yeah? Your blood is hot. And you wait for the word of your padron. Well, I give you that word. We raid that ranch in the foothills. Get the horses ready to move out. I hope you're real hungry, little Joe, because I baked an apple pie. An apple pie, huh? Don't you like it? Like it. It's my favorite dish. Vámonos, amigos!
Is this your sweetheart, my little mosquito, huh? If he ain't, maybe I can be your sweetheart, huh? What's your name, muchacho? What's it to you? I want to put on your tombstone. I don't want you to lie in a grave which is unmarked. Well, the name's Cartwright. Joe Cartwright. Be sure to put it in big letters so everybody can read it. You say you got no ties, huh? Or maybe we take one of your relatives for hostage, huh? I mean, you say you don't care about them, right? He ain't no relative of mine. He say his name Joe Cartwright. Get up, Sonny. I don't know no Joe Cartwright. Tie them up. We take them back to camp. Andale, pronto. Nothing to be scared of. They're gonna let us go pretty soon. No, they won't. They'll kill us. Like they killed Uncle Abe and Mr. Krager. Carrie, don't start thinking that way. If they were gonna kill us, they would have done it back there. I'm so tired, Joe. I wish I could sleep. You like some cafecito? I'm sorry if you're not very comfortable. Just save your breath. You're gonna need it when half this country comes looking for us. Why are they looking for you? You something special? Your papa's a very rich man, huh? Importante. Yeah, importante. Yeah, enough to have the sheriff and 200 mountain men down on your back. I do not think your papa do that, muchacho. Your papa got too many relatives to worry about. What relatives? Him. He's your papa's brother-in-law. You're a liar. I tell you the truth, muchacho. That old bear, he's your uncle. He's visiting with your papa. Or you were visiting with your sweetheart. You sure you don't want some cafecito? Get the men to lighten the wagons. We move out tomorrow. I don't want any junk slowing us down. Also, why don't you tell him who you are, huh? He said you were my uncle. Maybe I am. What difference would it make? Ask him. Ask him if he ain't Gunnar Borgstrom. Gunnar Borgstrom? Hoss's uncle. Wait! No, you ain't no uncle of mine. You couldn't be. You're a filthy, murdering skunk. You got a big mouth like your brother Hoss. I just can't believe it. He's been talking about you ever since we were kids. I don't need any of his talk. Now, that's right, you don't. The only thing you need is a box big enough to bury you in. I have been with El Oso a long time. I see something in his eyes that ain't been there before. Like what? Like pain, where there is no wound, no blood. Maybe sick. See, with a sickness which drains a man of his fire. He's dying, my compadres. He's dying of conscience and remorse. Soon he will crawl into his hole and shut off the world behind him. Then why we not just wait and see? Because it is dangerous to those around him. And because I want to see him squirm before he dies. Squirm in his belly, in his heart. Tusak, find me a culebra. Yes,
snake? With an angry face and death in his mouth. That also does look like snake, you know that. I know that very well. We're going to have some fun. Maybe we watch the big bear dance tonight. Abe McLean, Paul. Is he alive? Just barely. Well, let's get him inside. Hey! Hola, Comancheros. I bring you His Majesty the King of the Chamiso Bush. The Shiratlo Snake. Dusak? Bet you $5 he goes north when he comes out of that bag. And I bet you... I bet you $5 he goes south. Hey, Dusak, where'd you get that chicken snake? Hey, don't let him out of that bag or we'll all be dead chickens. He's no chicken snake. He's 100% rattlers. And he can spit and strike like the devil. Dusak. Hey, go! So this Cartwright don't mean anything to you, huh? Look at him, my compadres. Sweating like a stuck pig. I ain't taking no more orders from this old woman. His orders are to protect his parientes, not us. From now on, I give the orders here. Look like I shoot the wrong snake. This snake can strike like the devil, too. Drop that gun, hombre.
there are any more snakes among the Comancheros, Gunner wants to know about them. No? All right, then. Go to sleep. We move out at dawn. Boy, you should have seen that place. Old man Traeger was dead. Everything was ransacked, looted, busted up. Is there any sign of Joe and Carrie? Only signs of where he was working, Pop. Boy, if it was Indians, they sure didn't leave no sign. They couldn't have been Indians. They needed wagons to haul away as much stuff as they did. What difference does it make who it was? They've got Joe and Carrie, haven't they? It's all right. Abe, it's Ben Cartwright. Take it easy now. Everything's all right. Ben? Abe, who was it? The leader was on a big black horse. Old man with a beard. Big Mexican hat. Abe. Abe. Was he carrying an Indian lance? Boy, it just can't be. No, it's like Gunnar said. He was born like an animal under the stars. Boy, it just don't make sense. The other day up Now, at the don't lake... try to understand it. You just can't look that deep into a man's soul to see what he's really like. Let's go get little Joe. Adam, get one of the men to look after Mr. McLean. Looks like we lost the trail. This rock's so hard, nothing make a track on it. Paul, I think we ought to split up. I don't know if that's such a good idea. Must be a lot of them. It's the only way we'll find them, Pop. Besides that, it'll be a lot quieter. All right. On one condition. That none of us tries to get Joe out of there by himself. And they must have camped somewhere around here for the night. All right, whoever finds that camp, we don't do anything about it. We meet on top of that ridge about an hour from now, and then we decide what to do. Agreed?
my ankle. Keep running. I can't leave you, I said Joe. keep running. Ah, muchacho. Carrie, it's me, Hoss! Carrie! Everything's gonna be all right. Now, where's Joe? Carrie, where is he? He's dead, Hoss. He's dead. What are you talking about? I saw it. He shot him. Carrie, are you sure? Where did it happen? He's back there in some rocks. Come on. Oh, no, Hoss. Carrie, now you listen to me. I ain't gonna leave you here, and I ain't turning back. Now you come on, you hear? Come on. I used to lay in bed at night when I was a little boy, wondering where my Uncle Gunner was, wondering what he was doing. I told you you did not like what I had to tell. You killed little Joe. And uncle or no uncle, I'm gonna kill you. Oh, no, Hoss, no. You stay out of this. Hoss! Look, Hoss! Oh, Joe. Oh, you hurt bad, Joe. Hey, Plucky, I thought they done killed you, boy. No, not this time. Where's your uncle, Hoss? Yeah, I know. He saved our lives. And then he helped us get away. I tried to tell you, Hoss. Amigos! I'm going to kill you, amigos. Don't move. I know the old man pretty well. When I kill you, he will die too. Vaga! Don't move, old man. Don't move. You move, I will kill them. Take your choice, Vaca. Them or me.
I just didn't understand, Uncle Gunner. Don't you go getting stuck in the mud, Sonny. Sometimes it's not so easy to get out. I'm not asking forgiveness from nobody, you hear? What I done because I wanted. It's the strength in man. Yes, sir. Forgive me, Sonny. Sheriff tells me the Comancheros pulled out. Posse's after him. Uncle Gunnar liked this place. Said it was peaceful, quiet. Said it was a good place. I guess that's what he was always looking for. Peace and quiet. That little boat that was always just out of his reach. One little boat. No. Boat he was always dreaming about. Paul, you said that it wasn't possible for a man to see inside another man deep enough to know what he was really like. I think I did. Just before he died. Come on, he wouldn't want us to mourn over him. No, I reckon he wouldn't at that. He just wasn't that sort of man, was he?